Kanalımdan herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma. Bugün sizlere ahududu reçeli tarifi vereceğim. Çok lezzetli olan bir reçel. Çok az bulunan bir meyve ahududu ve çok az zamanda tüketilen, kısa sürede biten bir meyve. Nasıl hazırlanır gelin hep birlikte öğrenelim. Burada benim ahududularım var. Bunları ben kendi bahçemden topladım arkadaşlar. Burada da daha önceden kızardıkça toplayıp derin dondurucuya koyduğum ahududular var. Çok fazla durmaya gelmiyor arkadaşlar. Ahududu çok çabuk çürüyen bir meyve. Olgunlaştığı zaman hemen toplamak gerekir. Zaman zaman oldukları için ben de toplayıp buzdolabına koydum. Şimdi onlardan reçel yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Şöyle ahududuları bir poşete koymuştum derin dondurucuya. Bir tabağın içine döküyorum. Bunu neden döküyorum? Ölçüsünü almak için arkadaşlar. Bir büyük tabak, bir de küçük tabak ahududularım vardı benim. Şimdi ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için aynı tabak ölçülerinde ahududuların olduğu tabaklarla birebir ölçü şeker koyuyorum tenceremin içine. Üzerine de 3/2 su koyuyoruz arkadaşlar. Bir tabağın büyük tabakla suyunu koydum. Küçük olanla koymadım. Neden? Koyu olması için arkadaşlar. Biraz da limon suyu ilave edeceğiz. İlk önce şerbetini hazırlıyoruz. Ocağa tenceremi koydum. Şöyle karıştıralım ilk önce şerbet. Şekerler erisin. Evet, ölçülerim birebir ölçü olarak şeker koyuyoruz arkadaşlar. 3'te 2 oranında da su. Suyumuz biraz eksik olacak. Kaynayan tenceremizin üzerine yarım limon suyu ilave ediyorum ve kaynamasını bekliyoruz. Ne kadar kaynayacak? Biraz koyu bir şerbet olana kadar kaynayacak. 15 dakika içinde istediğimiz kıvama gelecektir. Evet, ahududu mayhoş bir tadı olan bir meyve. Reçel çok güzel oluyor arkadaşlar. Tabii benimkilerden çok fazla bir reçel çıkmayacak ama biraz yapalım. Arada bir şerbeti kontrol ederek koyuluk kıvamını ayarlıyoruz. Bakın daha henüz olmadı. Kaynamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, kıvamına gelen şerbetin içine ahududuları bırakıyorum. Küçük tabakta olanları bu sabah topladım. Diğerlerini daha önceden toplamıştım. Derin dondurucuya koymuştum. Tencereme döktük. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Arada bir üzerinde biriken köpüklerini alacağız. Ama haldır haldır bir kaşık ile karıştırmayacağız arkadaşlar. Çok fazla dağılmasını istemiyorum. Yine de dağılacaktır. Çünkü çok narin, çok nazlı bir meyve olduğu için yine de dağılma yapacaktır ama haldır haldır karıştırmıyoruz. Sadece üzerine biriken köpüklerden şöyle kaşığın ucu ile alıyoruz. Kısık ateşte kaynatıyoruz arkadaşlar. Harlı ateş yapmayın. Çünkü iyiden dağılır, marmelat olur. Gerçi yenmez mi? O şekilde de yenir. Gördüğünüz gibi iyice köpürmeye başladı ve artık meyveler görükmüyor. Bu da ne demek? Reçelimizin kıvamı olmuş demek. Ocağımızı kapatıyoruz. Yarım saat bir zaman içinde reçelimiz olacaktır arkadaşlar. Bakın meyvelerimiz dağılmadı fazla. Kıvamını aldı. Şimdi servis tabağına koydum arkadaşlar. Bakın reçelimizi kendi gözlerinizle görün, muhteşem oldu. Harika bir reçel oldu. Kalanını da cam kavanozlara koyacağım. Daha sonra kışın tüketmek üzere canımız istediği zaman. Bakın şu anda reçelimiz sıcak arkadaşlar ve kıvamı bu şekilde. Biraz soğumasını bekleyeceğim. İyice soğutacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Bakın arkadaşlar. Şu anda da soğumuş hali ve kıvamlı hali. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere.